Merhaba dostlar, bugün Brezilya'nın tarihine bakacağız. Güney Amerika'nın en büyük ve en kalabalık ülkesidir. Latin Amerika'nın %47,7'sini kaplayan Brezilya, Ekvador ve Şili haricindeki Güney Amerika ülkelerinin hepsiyle sınır komşusudur. Dünyanın en kalabalık 6. ülkesi olan Brezilya'nın 2019 yılı itibariyle nüfusu yaklaşık 210 milyon kadardır. Dostlar, peki Amerika kıtası bulunmadan önce, sömürgeleştirilmeden önceki dönem nasıldı? Brezilya'da bulunan fosillere göre en az 8.000 yıl önce bu topraklarda insan yerleşiminin kanıtıdır. Bununla birlikte Brezilya'ya ilk kimin geldiği sorusu hala tartışma konusudur. Genel olarak arkeologlar, Brezilya genelinde göçün Asya avcıları tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Bering Boğazı yoluyla Alaska tarafından geçildiği düşünülmektedir. Ama bazı tarihçilere göre de Brezilya'nın yaşlı sakinlerinin yerli Avustralyalılar hatta Afrikalılardan geldiğini öne sürüyorlar. Ant Dağları'nın batısındaki Kızılderililer ve Peru'daki İnka İmparatorluğu gibi yüksek kültüre sahip kentsel devletler gelişirken, Brezilya'daki Kızılderililer ise avcılık, balıkçılık ve çiftçiliği içeren yarı göçebe bir yaşam tarzı yaşadılar. Bir yazıları yoktu ve büyük ölçekli yapılar inşada etmediler. Bu yüzden esas olarak çanak çömlek aracılığıyla onlar hakkında bilgi edinmek de biraz zordu. Avrupalılar Brezilya'yı keşfettiklerinde Brezilya'daki yerli nüfus çok düşüktü. Nüfus sadece 1 milyon civarındaydı. Bugün ise Brezilya'daki Kızılderililer kısmen diğer ırklarla iç içe yaşıyorlar. Amazon ormanlarının içinde ilkel olarak yaşayan Kızılderililer ise hala mevcuttur. Brezilya kaşif Pedro Alvarez tarafından, yani Portekiz tarafından 22 Ekim 1500 tarihinde keşfedilmiştir. İlk başta Portekizliler Brezilya'yı bulunca pek fazla ilgilenemediler. Ancak Çin, Hindistan, Endonezya ile ticaret faaliyetlerine odaklandılar. Bu kullanılmamış bakir toprakları, devasa toprakları kaynaklarıyla Fransa, Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesi de Brezilya'ya koloniler kurmak istedi. Brezilya adı bu toprakların önemli bir ihracatının adından gelir. Şarap ağacı olan Pau Brazil. Bu ağaç kırmızı boyayı yapmak için de reçine sağlayan bir ağaçtır. 17. yüzyılda şeker kamışı yavaş yavaş Brezilya ana ihraç maddesi haline gelmesiyle şarap değiştirilir. Portekizli soylular toprak sahipleri büyük şeker kamış tarlaları kurdular ve Afrika'dan milyonlarca siyahiyi bu tarlalarda çalışmak için köleleştirdiler. Siyah insanlara çok sert davranıldı. Bu yüzden de birçok ayaklanma ve mücadele yaşadılar. Gelelim Brezilya'nın nasıl kurulduğuna. 1808'de Napolyon'un ordusundan kaçmak için Portekiz kraliyet ailesi ve hükümet o zamanki Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'ya göç etti. Bu tarihte tek bir kraliyet ailesinin kıtalar arası göçüydü. 1815'te Portekiz kralı Brezilya'yı Portekiz ile birlikte birleşmiş bir krallık ilan etti. O andan itibaren sözde Brezilya koloni olmaktan çıktı, ancak naiplik Portekiz'in elinde kaldı. Portekiz kralı 1821'de Portekiz'e döndüğünde oğlu Pedro Brezilya tahtına çıkmıştı. Halk hareketinden önce Pedro Brezilya'nın Portekiz'den ayrıldığını ilan etti ve bağımsız Brezilya İmparatorluğunu kurdu. Dostlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Tarih Channel'a abone olmayı lütfen unutmayın.